Bugün internette, TikTok'ta, Instagram'da ya da YouTube Shorts'ta insanların bununla yiyin deyip bize önerdiği, görünüşte çok iğrenç gözüken ama aslında lezzetli olduğunu iddia ettikleri yiyecek kombinasyonlarını deneyeceğiz. Ne güzel anlattım lan. Bayağı iyi anlattın. Açıklayıcı oldu. Değil mi? Güzel oldu değil mi Kamil'im? Ya Kamil'imi özledim ya. Bayağıdır yok. Kamil'im benim arslarım. Kamil'im özel değilse buradan bir inananlardan baban için bir dua isteriz. Kamil'imizin babası vefat etti. İnananlardan bir dua istiyoruz. Tekrar Allah rahmet eylesin kardeşim benim aslanım. Allah razı olsun. Allah senden razı olsun. Hadi bakalım başlayalım. Portakal suyuna espresso döküyor adam, öyle içiyor arkadaşlar. İsteyen maden suyu da koyuyormuş. Ne biçim bir tat lan bu? Hatice double espresso koymuş. Şimdi şurada gördünüz işte. Adam portakal suyuna espresso koyuyor, biraz da soda ekliyor. Sonra yapıştırıyor. Ve daha güzel olduğunu iddia ediyor. Şimdi ben espressoyu tek başına severim. Portakal suyunu severim, sodayı severim. Ama bunların hepsi birleşince ne olacak acaba? Güzel oluyor diyorlar. Espresso koydum. Double'mış. O yüzden tek espresso koydum. Biraz da soda koyuyorum. Ben yakıştırdım şahsen. Çok güzel oldu lan. Güzel gözükmüyor mu? Ya böyle ağırlık seviyorum böyle şeyleri. Şimdi de karıştırıyorum. Heh, ne kadar kolay karıştı. Deniyorum. Anlamsız bir şey bu Kamil ya. Kötü mü? Ya kötü değil de güzel de değil. Bana böyle çok fresh. Bir gelse bir tatsana. Madem hoşuna gitti. Niye yani yapmış bunu adam? Evet. Değil mi? Tatlar ölmüş. Evet abi ya hiçbirinin tadını alamıyorsun. Yani portakal suyunu kendisini içsek daha güzel. Kahvenin kendisini içsek daha güzel. Sodayı yapıştır her gün bir tane zaten. Ama bu çok anlamsız. Puan sistemi yapıyorum. Bu 10 üzerinden 4 diyorum. Ben 6 veriyorum. 6 mı veriyorsun? Neden? Öldürmüş derken bir şey var ya. Ya en azından iğrenç olmamış. Evet, güzel. Evet, daha iğrenç olabilecek şeyler var çünkü sırada. Tamam doğru söylüyorsun. 6. Fikrimi değiştirdim. Evet, yine bir icat. Bu kesin Amerikalı. Şu Snickers'ı işte bar içinde fıstık ve karamel çikolata. Birçok böyle şeyler var, çikolatalar var. Onu ketçap mayonezle yiyorlar. Ha ketçap yok mu? Mayonezle yiyorlarmış. Bir kere ben senin aklına s**eyim yani. Bence de içinde bir sürü şey var zaten. Ne gerek var daha mayoneze? Ha, güzelim çikolata da bence mundar oluyor şu an. Çikolatayı görünce aklıma hep bisikletçiler geliyor. Niye? Onlar yiyor genelde. Yarışlarda. Hayatta yemem. Hayatta yemeyeceğim. Gerçekten aklına s**eyim senin. Güzelim çikolata rezil oldu ya. Hemen bir daha çikolataya tersten. Evet abi. Güzel bir çikolata. Severim bunu. Ama bu yenecek bir şey değil. İlla bokunu çıkartacaklar abi. Mesela katıl için şimdi bir şey söyleyeyim sana. Bazı video fikirleri nasıl geliyor, ediyor diye düşünüyoruz, konuşuyoruz ya. Bu mesela Snickers, bir de bunların muadilleri var Türkiye'de. Bazı muadiller daha lezzetli. Onları deneyebilirsin mesela bir gün. Maximus diye bir çikolata vardı. Daha güzel bunlar. Doğru onu deneyelim. 0 bile değil ya. Midem bulan o kadar kötü. Yani bu artık zorlama arkadaşlar. Şu yapacağım şey gerçekten zorlama. Kola ve turşu suyunu birleştiriyorlar. Bu içilir mi ya Kamil? Birader kola turşu suyu niye karıştırıyorsun? Bize de bunu içirtiyor. Bak gerçi suç bende bu videoyu yapalım dedim ya. Abi bak tadı kötü olursa ofistekilere de içiririz. Turşu aromalı kola. Kokusunu bile direkt bastırdı. Abi turşu çok baskın ya. Turşu suyu çok baskın bir şey. Normalde tek başına turşu suyunu severim. Hafif acılı olacak. Bir de bazı şeylerin kokusu çok kötü oluyor. Tadı Turşu güzel. suyu da onlardan biri işte. Rutubetli kokuyor ama tadı güzel. Bakalım bu. Denemek ister misin? Bir denesene. Çok ilginç biçimde kolanın içinde bir tuz olayı gelişiyor. İğrenç diyemeyeceğim yani. Bu ne gibi biliyor musun abi? Bir fast food zincirinde kolanı içiyorsun, patatesini yiyorsun, hamburgerini yiyorsun, hemen peşinden kola içiyorsun. Turşuyla karışıyor. O işte. Evet, çok doğru söylüyorsun. Tanıdık bir tat olduğu için çok iğrenç diyemedim belki de. Direkt o menüdeki ne varsa Gerçekten hamburger menü tadı var bunda. Bak vallahi hamburger menü tadı var. Çok ilginç. Ama ben biliyorsun hamburgerlerden turşuyu çıkarttırırım. Turşu ve yeşil, yani yeşil bir şey koydurtmam ben hamburgerime. O yüzden 4, 3 falan o civarlar.
Şimdi tam bence Amerikalıların icadı bu. Cipsle donatı üst üste koyup yiyor. Bir şey soracağım hemen. Donut'la polislerin ne bağlantısı var? Abi bilmiyorum ki ya. Ya hiç de gitmedim Amerika'ya. Yani belki önümüzdeki dönemde bir Amerika'da bir ufak iş güç kurma falan hayallerim var ama yani buradan ihracat yapalım, onu yapalım, bunu yapalım. Hep filmlerde gördüm onu. Hiçbir fikrim yok. Ya büyük ihtimalle bunlarda Avrupa'da falan da var o tatlı kahvaltı olayı. Evde yemek yemeye vakitleri yok. Bir de bu namussuz da kahve çok güzel gidiyor. Polisler özellikle. Ve Filmlerde hep olur arabanın evet, başında. aynen arabanın içinde işte al senin donatın, al benim donatım diye. Çilekli herhalde. Çikolatalısı da var. Ya normalde donat güzel bir şey ya. İşin enteresan tarafı son zamanlarda bende tatlının içinde biraz tuzlu olsun şeyi var. Alışkanlığı başladı. Sevdim bunu. İlginç bir şekilde. 7 puan veririm yani. Aa, Vallahi. İster misin bir parça? biz çocukken bisküvinin arasına lokum kıstırırlardı. Onun adı püskevit zaten. Evet. Ama ikisi de galiba püskevitte tatlı. Püskevit'te bisküvi de tatlı, lokum da tatlı galiba. İlk o şoku atlattıktan sonra güzel. Ben bunu oldu diyorum ama o tuzla tatlının birleşimi güzel olduğu için. Yoksa ben zaten bir de şöyle bir şey var. Ben böyle cips yemem ki. Kaç kere gördün beni cips yerken? Cips sevmem ben yani. Ama bu tuzlu tatlı hoşuma gitti. O yüzden böyle 5 vereyim. Arada sevenler çıkacaktır. Şimdi yeni bir denemedeyiz arkadaşlar. Şurada arkadaş ne yapıyor? Turşuya ketçap, mayonez ve peynir sürüyor. Ya bunlar hangi boşlukta bulunmuş acaba? Neyin yokluğunda yani? Yani çünkü evinde turşu, ketçap, mayonez ve peynir olan adamın dolabı boş değildir yani. Bence de. Çok mu arıyorlar bunları? Anlamadım ki. Ketçap, mayonez şuradan alıyorum. Biraz sürüyorum. Ben zaten turşu da sevmem normalde de. Ben turşu suyunu severim Kamil. Gel sana hazırlayayım mı? Bakalım aynı hissi mi paylaşacaksın? Bir şeye benzettim tadını. İnanılmaz. Olumlu anlamda. Ya bir yemeğe benzettim. Bakalım sana da aynısı gelecek mi? Bu arada güzel. Güzel. Güzel ha. Kötü değil. Ama bir yiyeceğe çok fena benzettim. Yemek. Evet. Ne biliyor musun? Kumpir. Evet. Yani çünkü ketçap, mayonez, turşu, peynir. Sadece patates yok. Kumpire benziyor. İnanılmaz. Beğendim. 6 verilir değil mi buna? Bence 6'dan fazlası verilir. Ya güzel yani. Hani böyle bunlar burada olsa yerim. Bak mesela yemek yiyorsun, yanında turşu yiyorsun ya. Aha. Bir de peynir olursa o turşu peynire banarsın. Değil mi? Banarsın. Aynen öyle. Güzelmiş. 7,5. Değil mi? Evet, kumpir yani. Ya bu arada gerçekten öyle. Defalarca kez yedik Tabii yani. canım deli misin? Zaten kumpirin özü bu. Ben öyle şeylerde turşu pek sevmiyorum da. Turşuyu ayrı kenardan Ben koymam, yemeyi aynen koydurmam ama genelde böyle işte. Ben lahana turşusu seviyorum. Bu ne ya? Ne koydun önümüze yine? Dondurma patates kızartması. Burada o varmış. Dondurmayla patates kızartması. Burada da tatlı tuzlu kombinasyonu. Seveceğimi düşünmüyorum açıkçası ama deneyelim. Mayonez yerine. Revani bulalım, güzel revani bulalım, yiyelim. İstanbul'un en iyi revanicisi nerede? Benim hiçbir fikrim yok. Belki izleyenler biliyordur. İyi revani İstanbul'da nerede yiyeceğiz arkadaşlar? Varsa fikriniz yorumlara yazın. İlk üçümde vardır revani. Harbi mi? Aslında çok boş bir tatlı. Evet. Hı hı. Kek, şerbet. Zahmetsiz yani. 20'likli bir kek. Lüzumsuz Maraş dondurması. Bak büyük büyük alıyorum. Öyle bir şey ki ne dondurmanın tadı var ne patatesin tadı var. İkisinin de tadını öldürmüş yani. Ayrı ayrı ye, ikisinden de keyif al. 3. Şimdi videoya biraz daha farklılık katıyorum. Yapay zekaya soracağım arkadaşlar ne yiyeceğimi. Sosyal medyada gördüğüm bir şey değil. Hiç görülmemiş şeyleri bakalım bana yapay zeka nasıl önerecek. Bunun için arkadaşlar Monster Abra A5 ve 20.4 oyun bilgisayarını kullanacağım. Zaten kendi bilgisayarım da bu. Şimdi arkadaşlar yapay zekaya soruyu soruyorum. Bunu sorarken de size hemen kısaca bilgisayarın özelliklerini anlatayım. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz oyun bilgisayarı alırken en önemli şey ekran kartı. Yani bu konuda zaten kimsenin bir şey diyeceği yok. Monster Abra'da Nvidia GeForce 4050 ekran kartı var. Bayağı iyi. Bir de DLSS 3.5 refleks ve ışın izlemeyle oyunları çok daha gerçekçi oynayabiliyorsunuz yani. Nvidia Omniverse, Nvidia Canvas, Nvidia Broadcast ve gerçek zamanlı 3 boyutlu görüntü oluşturma işleme gibi sunduğu özellikleriyle profesyonel iş hayatınızda da gayet rahat kullanabilirsiniz. Şimdi yapay zeka sorduğum soruya cevapları verirken bir şey daha söylüyorum. Monster Notebook alışverişlerinizde ömür boyu ücretsiz bakım garantisi var. Ücretsiz çanta var. Ayrıca arkadaşlar Ziraat Bankası kartlarına peşin fiyatına 6 taksit
taksit var. Kuveyt Türk kartlarına da özel vade farksız 12 taksit imkanı sunuyorlar. Yapay zeka çok garip şeyler önerdi Kamil'im. Elma, bal, yoğurt, ketçap hepsini karıştırıyorsun. Oo. Valla. Şimdi arkadaşlar bütün bu tarifleri yapacağım. Siz de Monster Abra'yı incelemek isterseniz aşağıya linki bırakıyorum. Şimdi arkadaşlar bilgisayar efendi ne dedi? Dedi ki ketçaplı dondurma. Kamil? Ketçaplı dondurma. Çok iddialı. Hani ballı dondurma falan anladım da ketçaplı dondurma midemiz bulanır diye düşünüyorum. Bunu yapay zeka tarif olarak bize önerdi. Allah, bilgisayar Monster Ketçap oldu Kamil. Alıyorum bak. Ketçaplı dondurma. Sana bir şey söyleyeyim mi? İğrenç olur demiştim. İğrenç olmadı. Enteresan bir biçimde. En başta ketçap tadı çok yoğun geliyor. Fakat sonra içeride birleşince fena değil. Allah Allah. Yer misin? Yemem. Orası ayrı konu. Ama fine dining restoranlar var ya, bunu koy yapıştır. Bir şey biliyor derler değil mi? Bir şey biliyor derler. Ayıla bayıla yerler Kamil. Bak ciddi söylüyorum sana. Kötü değil. Kötü diyemem. Enteresan ama. Şimdi Monster Bey bana ne önerdi? Yoğurt. Ne güzel döküldü lan löp diye. Elma. İnce ince yapıyorum ki yiyebileyim. Ve bal. Bu güzel olur ya. Yani ketçap, dondurma şaşırtabilirdi. Şaşırttı da. Çok kötü değildi. Kötü, yani böyle kötü diyemem ama güzel değildi. Bu nasıl bakalım? Bir tane de elma at ama peşine. Aldım. Oha! Bayağı iyi lan. Kamil ister misin bir tane? Yok abi. Bayağı iyi. Kesin öyledir. Güzel bir şeye benziyor. Meyveli yoğurt gibi olmuştur ya. Hı. Elma da güzelmiş ama. Hemen bunu bitiririm ha. Oha. Oğlum bu mesela bizim sosyal medyada bunu insanlar evde yapıyor olabilir. Ama sosyal medyada gördüğüm, karşıma çıkan bir şey değildi. Yapay zeka bu tarifi verdi bana. Ve çok güzel. Diyeceksin ki evde bu malzemeler var. Ben bunları nasıl yemek yaparım? Öyle bir tane site vardı. Evde dolabındaki malzemeleri söylüyorsun, sana yapabileceğin yemekleri söylüyor. Abi yapay zeka hepsini öldürdü işte ya. Anında söylüyor sana. Şu an söylüyor yani. Güzelmiş. Bayağı beğendim. Şimdi yepyeni bir şey. Dondurmayı kim buldu ya? Dondurmayı kim bulmuş olabilir abi? Bir beyin jimnastiği yapalım. Necati Ice. Necati Ice Cream. Ama daha kremi yok. Ha, daha Ice'dayız. Buzu bulan adam o. Ya bence öyle bir şey olmuştur abi. Bir kar üstüne meyve falan bir şey düşmüştür. İşte Adana'da cici bici yiyorlar ya. Japonların bulmadığına eminim abi dondurmayı. Hiç Japon icadı değil. Serdar kim bulmuş? Bir de Maraşlılar bulmuş oluyor. Çinliler olduğu söyleniyormuş. Tamam, Japonlar bulmamış. Rivayete göre diyor. Çinlilerle... Zaten her şeyi Çinliler buldu ki. İlk yerleşik toplum. Yani Özbekler de bulmuş olabilir. Çin'e daha yakın Özbek. Japonlar bulmamış. Bu soya sosu da Japonların nanesi değil mi Kamil? Ona da bir bak bari. Bence o da Çin'dir ya. Japon sanki ya soya sosu. 2200 yıl önce Antik Çin'in Batuhan hanedanlığında Bak onu da Çin bulmuş. Oğlum her şeyi bu Çinliler bulmuş. O zaman bu soya sosuyla dondurmanın beraber yenmesi normal. Bize geç gelmiş bu. Aynen öyle. 2200 yıl sonra. Adam zaten bulmuş bunu. Buradaki TikTok'taki arkadaş bunu geç keşfetmiş. Her şeyi Çinliler buluyor abi. Çok garip millet. Abi ilk yerleşik toplum. Kamil. Bizim dedeler at üstünde oradan oraya geçerken bunlar tarıma başlamış. Soya sosu döküyoruz dondurmaya. Tuzlu. İlk hislerim. Bir kere soya sosunun kendisi güzel bir şey değil zaten normal şartlarda. Güzelim kremalı dondurmanın da ağzına etmiş. Tuz var, soya sosunun tadı var. Yani soya sosu böyle lıkır lıkır içilen bir şey değil ki. Bir sushi muşi bandırıyorsun ya. Ya da ete atıyorsun, uçuyor gidiyor falan. Bunu al buradan Hatice. Hatice alayım. Bu yenecek bir şey değil ya. Bu onun üzerinden 2. Şimdi arada dondurmanın hatırı var. O yüzden 2 yani. Bunu yemeyin, böyle yapmayın. Kötü bu. Hatice şu an girizgah yapıyor. Çünkü ben Hatice'ye bak, bu videonun fikri bu olaydan çıktı. Bu maddeden çıktı. Bir tane kız diyor ki makarnaya şeker dökülerek yendiğini kimse bilmiyormuş diyor. Halbuki öyle yenir diyor. Tamam mı? Ben de hayatımda ilk defa duydum öyle bir şey. Sen duydun mu daha önce Kamil? Sonra ben bunu Hatice'ye gönderdim. Hatice dedim bak böyle ilginç TikTok, Instagram şeylerini yapalım. Hani bulalım başka maddeler. Hatice ne dese beğenirsin. Abi dedi zaten makarna öyle yenmiyor mu dedi. Evet, Karadeniz'de böyleymiş bu. Herkes böyle yiyor sanıyor. Ama yani sade makarna da var da böyle sevenler de var sanıyorum. Karadeniz özgü olduğunu burası Batı diyor herhalde. Yiyormuş meğer kızcağız bunu. Ciddi şeker mi ekliyorlarmış? Evet, böyle üstüne serptik işte. Annem baban da böyle mi yiyor? Benim annem hiç sevmez. Ama biliyor bunu. Dayım çok sever. Dayım böyle. Dayın sever. Abi aynı ülkede yaşıyoruz ya. Bak Çin'imini geçtim. Çok ilginç. Hiç bilmiyordum. Ki makarna falan erişte severim yani. Karıştıracak mıyız bir de? Allah Allah.
Güzel oldu lan. Hadi ya. Alsana biraz. Alırım. Aa. Çıtır çıtır ağzına şeker de geliyor. Güzel oldu ha. Kamil gel bir tat, gözünü seveyim. Benim cahilliğim yani bunu bilmemek. Bir şey diyemem. Her şeyi bir garip biliyorlar. Ya. Güzel değil mi? Hatice'ye bak ya. Masterchef Hatice. Ben yemem böyle ama. Ayrı konu ama kötü değil. 9 puan çalışır buna. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Sizin böyle yediğiniz bir şeyler var mı farklı? Sizin evde kimsenin denemediğini sandığınız. Belki de insanlar deniyordur. Aşağı yorumlara yazsanıza, merak ediyorum. Malzeme ne yiyeceğiz? Ne diyeceksin kızım? Salata. Sadece salata mı? Hayır, salata. Salata tarifi. Ne varmış ya? Şeker falan konuluyormuş Karadeniz. Evet abi işte herkes öyle yemiyor mu dedi bana Hatice. Soruyorlarmış şekerli mi istersin beyaz peynirli mi diye. Beyaz peynirli severim mesela. Nasıl keseceğim bunu Hatice? O ne lan Maya? Yemek yapacağız burada herhalde. Hıyarı küçük küçük doğruyorum. Abi mesela ben eskiden ton balığını da sevmezdim. Büyüdükçe sevdim. Hala çok sevmiyorum ama eskiden hiç sevmezdim. Ya benim başıma neler geldi biliyor musun ton balığıyla alakalı? ATV'de staj yapıyorum o zamanlar Serdar. 1 kuruş para almıyorum. 1 kuruş. 1 delikli kuruş para almıyorum. Bir tane ev tutmuş annemler bana. Başka hiçbir şey yok Kamil. Ev var yani. İstanbul'a gelişimin 2. senesi. Evde bir ton balığı var. Konserve. Yarısını yemişim bir akşam önce. Öbür günde onun hayalini kırıyorum. Çünkü başka yiyecek bir şey yok. Akşam o ton balığını yiyeceğim. Ekmek banacağım falan filan. Abi camı açık unut. Kediler gir ton balığını ye. Ekmeğin üstüne işe. Yedim deme. Yok artık ya Kamil. Sonradan fark edersen çok üzülürdüm ya. Ya kokudan anladık zaten. Anladım yani. Ton balığı deyince hep aklıma o günler geliyor abi. 0-0 cepte para. Ne günler ya. Gençlik ama Kamil. İşte insan sonradan o günlerin değerini anlıyor. Şimdi arkadaşlar enteresan bir yemek. Kıyarı küçük küçük doğruyoruz. Burada yapmış arkadaş. Sonra mor soğan. Burada gözümüz yanacak hep ya. Şu soğan doğrama işleri. Ya zaten yanlış başladım işte. Niye soğanın orasını kestim ki? Salak saçma bir hareket yaptım ya. Sonra mor soğanı doğruyoruz. Mor soğanı da koyduk. Bu ne, çörek otu mu? Lan bu bayağı burada yemek yapıyoruz ya. Çörek otu. Bu da o küçücük olmasına rağmen acayip baskın bir tadı olan bir şey yani. Poğaçalara falan bir tane koyuyorlar. Bütün poğaçanın şeyini değiştiriyor, tadını. Susam. Biraz da pahalı bir yemek galiba. Zaten susamla çörek otu yanlış bilmiyorsam tropik meyve yani. Pahalı tabii canım. Susam pahalı, çörek otu da pahalı bir şey ya. Ödüm patlıyor reklam olacak diye. Ton. Gözüktü ama. Ne yapayım abi? Allah kahretmesin. Suyu aktı bunun Hatice ya. Kedi maması gibi. En sonunda krem peyniri. Şimdi bu ne alaka? Ben baştan söyleyeyim, tadına bakmayacağım abi. Ya tamam ben midesiz bir herifim ama bu demek değil ki yediklerimden keyif alıyorum. Mesela Ali Ertuğrul'un getirdiği yemeklerden çok keyif almıyorum ki, tadıyorum sadece yani. Kız bunun güzel bir tarif olduğunu, bunu yapıyor yemek için yani. Tavsiye ediyor. Bu diyor böyle yenir diyor. Balık ya soğan çok kötü. Oo. Bakka. Ya var ya, ben sana bir şey söyleyeyim mi Kamil? Allah günah yazmasın. Biri ağzımın içine kusmuş gibi ya şu an. Ya, krem peynir severdim, galiba artık onu da sevmiyorum. Bence bu içerik üreticileri, bunu tavsiye eden kişiler, milletin aklıyla geçiyorlar abi. Gerçekten öyle bak Hatice'cim, kusura bakma. Başka anlatımı yok bunun. Ayıptır ya. Ya da bilmiyorum abi, insanoğlu çeşit çeşit. Seveni de olabilir. Ama ben o kişi değilim ya. Bu 10 üzerinden -20. Bu yenecek bir şey değil. Burada parçası kaldı, ağzımdan düştü benim ya. İğrenç. Bu ne? Bu ne? Hatice tutturdun yine salatalığı. Salatalığı bala mı? Çok büyük bir değişiklik olacağını zannetmiyorum bunu yediğimde hayatımda. Tadı da kötü olmayacak. Bence çok güzel de olmayacak ha? Bal baskın gelebilir. Evet. Balla salatalık. Öyle yemişler, deneyelim. Bal baskın geliyor. Fakat şöyle bir şey oluyor sonra Serdar'ım. 3. ısırıktan sonra salatanın suyu hücum ediyor, balı yok ediyor. Baldan geriye hiçbir şey kalmıyor ağzında. Çok ilginç. O da güzelmiş. Ama yine söylüyorum, buna 2 gıdım tuz atıp yesek bundan 10 kat daha güzel olur. Nedensiz bir şey bu, 4. Şimdi arkadaşlar, gerçekten iğrenç olabileceğini düşündüğüm bir madde bu. Burada görelim. Acı cipse süt döküyorlar Kamil. Cornflakes gibi. Afiyet olsun abi. Çok mu aradık Hatice? Çok aradık. Döküyorum bak. Burada adam yapmış. Güzel olduğunu söylüyor. Bakalım. Şimdi abi bak, yarım bardak süt, bir ton cips. Bunu beğenmezsek Kamil nasıl olacak? Acı bir de. Götüreceksin. Normalde morunu kullanmış görüntüde ama bu da acı yani.
Hayır ya, buna ne bekliyor bunu yiyen? Onu anlamadım. Yani bunu yapınca gerçek anlamda ne oluyor yani? Yiyorum hala. Saçma sapan bir şey bu Kamil ya. Bir tane ister misin? Yok, ben süt olduğu için tercih ettim. Süt de mi içmiyorsun? Nasıl uzadın sen bu kadar? Böyle bir şey olur mu Serdar ya? 15 yaşına kadar süt içtim ben sadece. O yalanmış abi. Öyle işte. Yalanmış yani. Kanıtıyım. Anlamsız, aşırı. Cips kendisi daha güzel. Süt zaten güzel. Tadında da hiçbir değişiklik olmadı biliyor musun? Bu görüntüleri paylaşıp dikkat çekmek için ya. Başka bir nane için değil. Zaten nereden aklına geldi? Bir de bak sütün üstünde cipsin yağları, mağları. Görüyor musun? Bunu yiyeceğiz mecbur, şimdi atmayalım diye. Ama 4. Hissiyatı kötü. Midem falan alt üst oldu ya. Ben bir de objektif olayım diye Kamil yemek yiyip geldim buraya. Hani bu herif aç kıtlıktan çıkmış, her şeyi beğeniyor demesinler diye. Bir bu kaldı. Bunu da içiyorum. Ama bunu katıla özel açacağım. İçtiğimi orada görün. Ne işine yarayacaksa insanların. Bence görmeseniz de olur. Ama canlı yayınlar geliyor. Hayata dair. Gerçekten hayata dair ya. Yani atölyede tek başıma, istersen sen başımın üstüne her zaman kardeşim olarak, böyle bir şeyler yaparken gündem, anılar falan öyle anlatacağım. İçiyorum. Evet. Başladık mı? Başlamayalım mı? Başlayalım. Başlayalım. Popcorn. Sever misin? Evet. Çok güzel bir şey oğlum ya. Geçen gün Ali ile sinemaya gittik Serdar. Büyütmüşler onları. Ovalar mı? Oğlum bu kadar popcorn aldık lan, bu kadar. Yani bitiremedik yani. Popcorn bitmez mi lan sinemada? Bitmiyor ya. Ye. Şimdi popcorn'a, ya popcorn'u ketçap ve mayonezle yiyor arkadaş. Diyor ki çok güzel. Normal mısırın üstüne ketçap mayonez dökülüyor mu? Haşlama, kızartma falan olunca. Hepsini yapıyoruz biz Ova'da. Değil mi? Sizin orada mısır çok. Ketçap mayonezli görmedim. Yok, görmedim. Şey oluyor ama, bardak mısırlar var ya. Ha, onun üstüne döküyorlar. Onun içine tereyağı, tuz, ketçap, mayonez. Ne istersen onu koyuyor zaten. Doğru, onlar var. Güzel oluyor bu arada. Harbiden ha, bak onu hiç düşünmemiştim. Şimdi bir banıyorum. Yedikçe güzelleşti ha. Mesela bir tane bundan yiyeceğim böyle, tamam mı? Sonra 2-3 tane normal yiyeceğim. Dengelesin diye. Evet, ağırlaştırıyor tadını. Ama bir şey söyleyeyim, yemem ben bunu. Çünkü neye gidiyor biliyor musun? Çıtır çıtırlığı var ya. Mesela bunu dışarıda bekliyor, öbür gün yemezsin. Yok, o kötü oluyor gerçekten. Çünkü nemleniyor. Aynı şeyi bu da yapıyor. Yani tadı bilemedim ya. 5 diyeyim ya. Kötü değil. Güzel olur ama. Bir de bu popcornların cips gibi kutulu olanları çıktı. Başka aramalı. Onlar güzel. Amerika'dan gelmişti, hatırlıyor musun? Karamelli falan. O çok güzeldi. Ama böyle cips gibiler de var, onları sevmiyorum. Hani bilmem ne aromalı falan, onları sevmiyorum. En güzeli bu şey ama. Sade. Bol yağlı, bol tuzlu. Bir şey çok kötüydü, o ton balığı katma falan bir şey vardı ya. Kanka o çok kötüydü ya. Gerçekten yani videonun içinde midem bulandı. Hayır yani çok mutluyum şu an, enerjiyim falan ama midem bulandı ya. Daha ne diyeyim yani. Hatice de getiriyor sürekli. Şu yağa bak, ne biçim yağı çıkmış. Başladık mı? Başlayalım ya. Bak görüyor musun? Neyin ya o? Fıstık ezmesi. Bu bekleyince böyle üste çıkıyor ya böyle şeyler. Bazı insanlar gibi diyormuş. Ha, görüyor musun? Hatice, burada sana sanki bir Ne ya? dis, Hatice'yle benim aram çok iyi. bir dis var. Oğlum Kamil'le biz dedikodu arkadaşıyız o kadar bir şey. dedikodu arkadaşı. Kamil'e bak ya lan, 10 senedir seni tanıyorum. Bir tane dedikodu yapmışlığımız yok. Kamil, görüyor musun Serdar? Neyin dedikodusunu yapıyorsun? Her şey. Allah Allah. Benim de mi? Her şey. Vay be, Kamil'e bak ya. Evet. Oh, yoruldum lan bir saattir. Şimdi turşu, vişne reçeli ve fıstık ezmesini karıştırıyorlar arkadaşlar. Çok da severim ama. Fıstık ezmesini mi? Fıstık ve fındık olsun. Güzel oldu lan. Ben kaçırdım abi. Sen ne sürdün? İster misin? Gel. Yok. Gel. Çok zıt geldi bana. Evet, gel. Kusmayız herhalde. Ha bak böyle. Rezalet bir şey. Yeniyor da iğrenç Bak. bir şey ya. Hepsini tek tek seviyorsun değil mi? Öf. Ben de hepsini tek tek sevdim. Severim yani bunları. Turşu çok sevmem ama hani yerim. Bak üçü birleşince berbat bir şey oldu. Fıstık bozuyor. Fıstık değil mi? Ben fıstık ezmesinin varlığından orta 2'de falan haberdar oldum. Ya çok geç geldi zaten bizim kuşağa. Gerçekten onu da Şey vardı, çikolata vardı biliyorsun. Sarella. Heh, Sarella işte aynen neydi bir ara şelaleler, sagra evet. falan öyle şeyler çıkmıştı. Bu fıstık ezmesini de abi ben o zaman bir Fransız mektebinde okuyorum. Kulakları çınlasın, Yves diye bir özel öğretmenim vardı. Onun evine bırakırdı annemler beni. Fransızca, fizik, matematik, biyoloji dersi verirdi bana. Oğlum ben Fransızca, biyoloji eğitimi almış insanım Kamil. Arada onu da söyleyeyim. O yüzden bir bok anlamadım.
Hiçbir şey lan, kendisini anlamıyorum. Neyse. Türkçe alsaydın. Evet abi, Türkçesini anlamıyorum zaten. Neyse. Abi bana her gittiğimde çok iyi bir insandı. Çok sevdiğim bir arkadaşımın da babasıydı aynı zamanda. Böyle ekmekte fıstık ezmesi sürerdi. Fransız, oradan varmış. Türkiye'de yoktu yani 90'ların başlarında. Bir de bir bardak süt verirdi. Abi yerdim ben onu, bir severdim, bir beğenirdim. Meğer çok sıradan bir şeymiş fıstık ezmesi. Sonradan öğrendim. En ucuzuymuş yani. Ama o ucuz olduğu için vermiyor bana. Onların kültüründe var. Bu da iğrenç. 2. Bu bence 2'yi hak etmiyor. 1 mi? 0. Bak turşu tadında hiçbir bozulma yok. Reçelde yok. Fıstık işin içine girince fıstık ezmesi. Yağıyla beraber. Hepsini mahvettim. İyi hadi Kamil'i mi kıracağız? 0. Şimdi yeni bir madde. 2 maddeymiş. Evet, 2 madde. Balı, daha doğrusu patatesi ve nugget'ı, tavuğu bala bandırıp yiyorlar. Bu konuda biraz ümidim var çünkü ben mesela o barbekü sos vardır ya Kamil, bilirsin ben barbekü sosu severim. Yani böyle patatesi bandırmayı falan zaten severim. Balı da çok severim. Bakalım. Hardal var ya, hardal sos. Ballı hardal da var. Ballı hardal da var. Seviyor musun onu? Ben ballı hardalı severim. Ben hardaldan nefret ediyorum. Ballı hardalı seviyorsun, evet. Başka bir sos o çünkü. Ya başka bir şey olmuş yani. Severim ama da haklısın. Şimdi patatese bal. Abi güzel oldu bu ha Kamil. Oo bak, buna şaşırdım. Ha, yapar mısın? Yanında bal taşır mısın dışarıda patates yerken? Orası ayrı. Ama barbekü sos yok diyelim, bal var. Okey. Buna 10 üzerinden 8 veriyorum. Nugget'ı deneyelim bir de, tavuğu. Bal çok güzel bir şey ya. Kamil, şunu denemek ister misin? Yapıştır bakayım. Vallahi sevdim ben ha. Ne gibi olmuş biliyor musun? Ne? Lokma dökerler ya. Kızartma tabii. Şekerli falan oluyor, şerbetli oluyor. Onun gibi olmuş. Güzel ama değil mi? Hı. Bu da 10 üzerinden 8 veriyorum. Vallahi bu olmuş. Harbiden yapmış herifler ha. Helal olsun. Şimdi yeni bir madde. Portakal suyuna Oreo'yu bandırın diyor. İçi kremalı çikolatalı bisküvi. Oreo reklam değil ha. Reklam değil. Aman sonra bir yapıştırırlar. Bundan bile. Ne bileyim oğlum ya. Kör kuyu. Bilmiyorum ki. Ödüm patlıyor lan. Ürün inceleme kanalı bu ya. Neyse. Biz başka aldık. Adı değişen bir bisküvi var. Bunu bilen bilir. Yerli bir marka. Portakal suyuna banacağız şimdi. Ben portakal suyu tadı almam diyordum, biliyor musun? Aldım ama. Güzel oldu lan. Bence olur bu ya zaten. Olmaması için bir sebep yok ki. Birbirini bozacak şeyler değil yani. Evet evet. Oldu. 7 veririm ben. Ya bunu içiyor muyuz bile? Bunu genelde süte bandırıyorlar. Süte banınca da güzel oluyor ama bu da oldu. 6,5 diyorum. Oo, büyük felaket yaşandı Hatice. Oğlum ne oldu lan? Bak böyle kurtarmaya çalışıyorum. Arkadaşlar şimdi yeni bir madde. Burada da yine bir salatalık tarifi üzerinden gidiyor arkadaş. İşte salatalık, susam, zeytinyağı, soya sosu, sirke, acı biberi karıştırın. 10 numara bir salata, hıyar salatası oluyor diyor. Evet, olabilir bu. Zaten tek başına yenmesi zor olan şeyler var. Sirke gibi, işte soya sosu gibi. Ya işte sirke döktüm, zeytinyağı döktüm. Şimdi biraz soya sosu döktüm. Sonra pul biber döktüm. Allah kahretmesin. Ağzı açıkmış bunun. Biraz da susam. Bunu yiyor muyuz şimdi? Ya bu çok şey yapmaz ya. Yiyorum şimdi. Hiçbir şey olmamış. Yani ne gibi biliyor musun? Böyle vejetaryen suşiler var. Onlara benziyor. 5 para etmez bir yiyecek. Salatalığı bak böyle ye. Biraz tuz. Çok daha iyi. Çöp. TikTok, Instagram, Shorts hepsinde yapılan enteresan yiyecek kombinasyonlarını denedik. Bazısını beğendik, bazısını beğenmedik. Siz hangisini en çok beğendiniz ya da beğenmediniz? Yorumlara yazarsınız. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir de katıl var. Bir de katıl var.